Tatil Ana YouTube kanalından herkese selamlar. Yeni bir gezi videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'daki gezilecek noktalara yakından göz atacağız. Videoya başlarken kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkiye'nin başkenti Ankara, zengin tarihi mirası, kültürel dokusu ve modern yaşamı bir arada sunan bir şehir olarak öne çıkıyor. Cumhuriyetin simgesi olmasının yanı sıra birçok müze, anıt ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Şehrin hem tarihi derinliği hem de modern yapısı farklı ilgi alanlarına sahip ziyaretçilere hitap ederken, Ankara'nın gezilecek yerleri ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ankara, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'den, müzeleri ve anıtsal yapılarıyla Türkiye'nin kültürel belleğini oluşturan birçok önemli mekana ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda doğal güzellikleri ve modern yaşam alanları ile de misafirlerine huzurlu bir atmosfer sunar. Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır ve Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Hem mimarisi hem de manevi değeriyle dikkat çeken Anıtkabir, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilir. Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de ziyaretçilere Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini daha yakından tanıma fırsatı sunar. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinden Roma dönemine kadar geniş bir yelpazede tarihi eserler sergilemektedir. Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri olan bu müze, zengin koleksiyonları ile tarih ve arkeoloji meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında yer alan bu müze, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine tanıklık eden önemli bir yapıdır. Müze, dönemin siyasi atmosferini ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan belgeler ve eserlerle doludur. Cumhuriyet Müzesi, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemine geçiş sürecini ve Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yapılan reformları gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, bu müzede Cumhuriyet'in ilanından sonraki döneme dair çok sayıda tarihi belge ve objeyi inceleme fırsatı bulabilirler. Bir zamanlar Türkiye'nin en ünlü siyasi mahkumlarını barındıran Ulucanlar Cezaevi, bugün bir müze olarak ziyarete açıktır. Cezaevinde kalan önemli isimlerin hatıraları ve bu karanlık tarihin izleri, müze ziyaretçilerine tarihin farklı bir yüzünü sunmaktadır. Sanatseverler için ideal bir durak olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Türk sanatının önemli eserlerine ev sahipliği yapıyor. 19. ve 20. yüzyıl Türk ressamlarının başyapıtlarının yanı sıra heykel sanatının önemli örneklerini de görmek mümkün. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sergileyen Ankara Etnografya Müzesi, Türk halk kültürü ve geleneklerini yansıtan birçok eseri barındırıyor. Osmanlı dönemi kıyafetlerinden halı ve kilim örneklerine kadar geniş bir koleksiyon sergilenmektedir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinin izlerini taşıyan Türkiye İş Bankası Müzesi, bankacılık tarihine ve Cumhuriyet'in ekonomik kalkınma sürecine ışık tutmaktadır. Tarihi belgeler ve eserlerle dolu olan bu müze, ekonomi tarihine ilgi duyanlar için oldukça dikkat çekicidir. Ziraat Bankası Müzesi, Türkiye'nin tarım ve bankacılık alanındaki gelişimini ve bankanın kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmaları sergiliyor. Müze, finansal tarihe ilgi duyanlar için zengin içerik sunmaktadır. Çengelhan Rahmi Koç Müzesi, Ankara'nın ilk sanayi müzesi olma özelliğini taşımaktadır.
Müze bünyesinde ilk televizyon, ilk daktilo gibi çeşitli elektronik aygıtlar ve havacılık, denizcilik, karayolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlara ait tarihi eserler sergilenmektedir. Roma dönemine ait arkeolojik buluntuların sergilendiği Erimtan Müzesi, antik sanat eserlerine ilgi duyan ziyaretçiler için özel bir yere sahiptir. Müze, koleksiyonları ve modern sergi düzenlemeleriyle dikkat çekmektedir. Dünyanın dört bir yanından toplanmış satranç takımlarıyla ünlü olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, hem satranç tutkunları hem de sanat meraklıları için görülmesi gereken bir müze. 700'ü aşkın satranç takımı ile dünya satranç kültürünü gözler önüne seriyor. Kelime Müzesi, Türk dilinin gelişimi ve evrimi hakkında bilgi veren özel bir müzedir. Müzede dil tarihine dair belgeler ve eserler sergilenir, dil bilim meraklıları için oldukça ilgi çekici bir yerdir. Ziyaretçiler, Türkçenin zenginliği ve çeşitliliği hakkında daha derinlemesine bilgi edinebilirler. Pul koleksiyonculuğuna ilgi duyanlar için Ankara PTT Pul Müzesi, farklı dönemlere ait nadir ve değerli pullarla doludur. Müze, posta tarihini ve Türkiye'nin ilk pul koleksiyonlarını sergileyen zengin bir koleksiyona sahiptir. Ziyaretçiler, posta ve filateli tarihine dair detaylı bilgiler edinebilirler. Türk havacılık tarihine dair geniş bir koleksiyon sunan Türk Hava Kurumu Müzesi, uçak modelleri, belgeler ve havacılık ekipmanlarıyla doludur. Türkiye'nin havacılık serüvenini keşfetmek isteyenler için oldukça bilgilendirici bir durak. Türk savaş sanatlarının tarihine odaklanan Türk Pusat Müzesi, geleneksel silahlar ve savaş teknikleri üzerine zengin bir koleksiyon sunar. Müze, savaş sanatlarına meraklı olanlar için hem görsel hem de tarihi bir şölen niteliğindedir. Bu müze, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında kaldığı konut ve Türkiye Demiryolları tarihine ışık tutan önemli bir koleksiyon barındırır. Milli mücadele dönemine dair belgeler, fotoğraflar ve objeler ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yer alan Veteriner Anatomi Müzesi, veterinerlik bilimine ve hayvan anatomisine dair örnekler sunmaktadır. Bilim ve biyoloji meraklıları için ilgi çekici bir müzedir. Türk Telekom'un tarihine ve Türkiye'deki telekomünikasyon gelişimine odaklanan bu müze, eski telefonlar, santraller ve haberleşme teknolojileriyle ilgili eserler sergilemektedir. Teknoloji ve iletişim tarihine meraklı ziyaretçiler için ilgi çekici bir durak. Ankara Meteoroloji Müzesi, Türkiye'de meteoroloji biliminin gelişimi üzerine zengin bir koleksiyon sunar. Meteoroloji araçları, tarihi belgeler ve cihazların sergilendiği bu müze, doğa olaylarına ve hava tahminine ilgi duyanlar için özel bir anlam taşır. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatına dair detaylar sunan bu müze, yazarın kişisel eşyaları ve hatıralarını sergiler. Ziyaretçiler, Türk edebiyatının bu önemli figürünün yaşadığı evi ve eserlerini yakından tanıyabilirler. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nin hemen yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı bulunmaktadır. Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, milli mücadelenin en yakın tanığı olan Ankaralıların fedakarlıkları ve yiğitliklerinin anlatıldığı, baştan sona Ankaralılara ait bir müzedir. İki katlı müzenin ilk katında Selçuklu dönemi, Ahiler dönemi ve Osmanlı dönemi Ankara'sı anlatılmaktadır. Müzenin ikinci katında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve Ankara'daki milli mücadele günleri anlatılmaktadır. Ankara Kalesi, şehrin en eski yapılarından biridir ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kaleden şehir manzarası büyüleyicidir ve etrafındaki tarihi sokaklar ziyaretçilere geçmişe dair bir yolculuk sunar. Kaleyi gezmek, Ankara'nın tarihini ve mimarisini yakından tanımanın güzel bir yoludur. Cumhuriyetin simgelerinden biri olan Ulus'taki Atatürk heykeli,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü onurlandırmak için yapılmış önemli bir anıttır. Heykelin bulunduğu meydan, tarihi önemiyle ziyaret edilmesi gereken bir noktadır. Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Roma Hamamı, antik döneme ait bir yapıdır ve Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutar. Hamamın kalıntıları ve çevresindeki antik kent alanı, tarihe ilgi duyanlar için oldukça etkileyicidir. Hacı Bayram Veli Camii, Ankara'nın manevi merkezlerinden biridir. 15. yüzyılda inşa edilen bu cami hem dini hem de tarihi önemiyle dikkat çeker. Caminin çevresindeki tarihi yapı ve Hacı Bayram Veli Türbesi de ziyaretçilerin ilgisini çeker. Anadolu Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Arslanhane Camii, 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Caminin içindeki ahşap sütunlar ve işçilik detayları, bu yapıyı görkemli kılmaktadır. Ahi Şerafettin Camisi olarak da bilinen yapı, 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Augustus Tapınağı, Roma İmparatoru Augustus'a adanmış olup, antik dönemin Ankara'sından günümüze ulaşan önemli bir yapıdır. Tapınakta bulunan Latince ve Yunanca kitabeler, tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ankara'nın simgelerinden biri olan Hitit Güneş Kursu anıtı, Hitit döneminin sembollerinden biri olan Güneş Kursu'nu temsil eder. Bu anıt, Türk tarihini ve kültürünü simgeleyen önemli bir yapıdır. Bu anıt, Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerini anmak amacıyla yapılmıştır. Ankara'da bulunan bu anıt, Türkiye'nin uluslararası barış misyonlarına olan katkısına dikkat çeker. Kızılay, Ankara'nın en canlı ve hareketli semtlerinden biridir. Mağazalar, kafeler ve restoranlarla dolu bu semt, Ankara'da modern şehir yaşamının kalbinin attığı yerlerden biridir. Ankara'nın nezih semtlerinden biri olan Bahçeli Evler, caddeleri, sokakları ve düzenli yapısıyla huzurlu bir atmosfer sunar. Aynı zamanda kafeler ve restoranlarla dolu 7. cadde, sosyal yaşamın merkezi haline gelmiştir. Tarihi evleri ve sokakları ile ünlü olan Hamamönü, Osmanlı dönemine ait mimarisiyle dikkat çeker. Restorasyon çalışmaları sonrası yeniden canlandırılan bu semt, kültürel etkinliklere ve sanat galerilerine de ev sahipliği yapar. Ankara'nın en popüler alışveriş ve gezinti caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi, kafeleri, butikleri ve mağazalarıyla şehrin sosyal yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca cadde, Kuğulu Park'a da ev sahipliği yapar. Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule, 125 metre yüksekliğiyle şehrin en güzel manzaralarını sunar. 1989 yılında inşa edilen kule, ziyaretçilere şehri panoramik olarak izleme fırsatı verir. Özellikle akşam saatlerinde Atakule'den Ankara'yı izlemek, şehrin modern yüzünü keşfetmek için harika bir deneyim sunar. Türkiye'nin ilk iş ve alışveriş merkezlerinden olan Karum, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde yer alır. Adını, Asur ticaret kolonilerinin kullandığı Karum'dan alan bu alışveriş merkezi, modern mimarisi ve çeşitli mağazalarıyla hem alışveriş hem de sosyalleşme alanı sunar. Keçiören Deniz Dünyası, özellikle çocuklu aileler için harika bir gezi noktasıdır. Türkiye'nin eğitim veren ilk akvaryumu olan bu merkezde, sualtı yaşamına dair birçok farklı türde deniz canlısı sergilenmektedir. Eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunan Deniz Dünyası, Ankara'da doğayla iç içe vakit geçirmek için ideal bir yerdir. ODTÜ arazisinde yer alan Eymir Gölü, şehrin karmaşasından kaçmak isteyenler için huzurlu bir doğa kaçamağı sunar. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir veya gölde kürek çekme imkanı bulabilirsiniz.
Göl çevresinde piknik yaparak doğayla baş başa kalabilirsiniz. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü, doğa severler için popüler bir dinlenme ve rekreasyon alanıdır. Göl kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklet turları düzenleyebilir ve piknik yapabilirsiniz. Ankara'nın en eski parklarından biri olan Gençlik Parkı, hem tarihi hem de sosyal açıdan önemli bir alan sunar. Luna Parkı, yürüyüş yolları ve göleti ile park, çocuklu aileler ve doğayla vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Şehir merkezine yakınlığı sayesinde kolayca ulaşılabilen bu park, ziyaretçilere dinlenme ve eğlenme fırsatı sunar. Dikmen Vadisi, modern peyzaj mimarisi ile dikkat çeken geniş bir park alanıdır. Yürüyüş parkurları, göletleri ve yeşil alanlarıyla şehrin içinde bir vaha sunar. Şehir merkezine yakın konumuyla hem spor yapmak hem de doğayla baş başa kalmak isteyenlerin favori mekanlarından biridir. Tunalı Hilmi Caddesi'ne oldukça yakın olan Seymenler Parkı, Ankara'nın en çok tercih edilen şehir parklarından biridir. Parkın içinde yürüyüş yolları, oturma alanları ve küçük bir gölet bulunur. Doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler için şehrin merkezinde ideal bir kaçış noktasıdır. Altın Park, Ankara'nın büyük ve kapsamlı parklarından biridir. Parkın içinde göletler, yürüyüş parkurları, bahçeler ve çocuk oyun alanları bulunur. Ayrıca park, kültürel etkinliklere ve festivallere de ev sahipliği yapmaktadır. Ankara'da ailecek vakit geçirmek için tercih edilen popüler bir parktır. Kuğulu Park, Ankara'nın simgelerinden biri haline gelmiş küçük ama zarif bir parktır. Parkın içinde yer alan kuğular ve ördekler ziyaretçilerin ilgisini çeker. Şehrin kalabalığından bir nebze olsun uzaklaşıp huzur içinde dinlenmek için ideal bir noktadır. Tunalı Hilmi Caddesi'ne yakınlığı parka olan ilgiyi daha da artırır. Ahlatlıbel Atatürk Parkı, geniş yeşil alanları ve spor yapma imkanları ile dikkat çeken bir parktır. Parkta basketbol, tenis gibi sporlar yapılabilirken, piknik alanları da doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir fırsat sunar. Şehir merkezine biraz uzak olsa da doğayla vakit geçirmek isteyenler için oldukça cazip bir noktadır. Ankara'nın batısında yer alan Göksu Parkı, geniş bir gölete, yürüyüş yollarına ve piknik alanlarına sahiptir. Göl çevresinde bisiklet sürebilir, yürüyüş yapabilir veya gölette su sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz. Özellikle hafta sonları aileler için popüler bir kaçış noktasıdır. Sincan Harikalar Diyarı, 1.300.000 metrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük parklarından biridir. Özellikle çocuklu aileler için cazip bir destinasyondur. Park, masal kahramanlarının figürlerinin yer aldığı büyük oyun alanları, yürüyüş yolları ve çeşitli eğlence mekanları ile ziyaretçilerine keyifli vakit geçirme imkanı sunar. Tulumtaş Mağarası, 1992 yılında Ankara Çevre Yolu yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan alanda dinamitle yapılan patlatma sonucu ortaya çıkmıştır. Mağara, Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarından sonra 2023 yılında ziyarete açılmıştır. Ankara Millet Bahçesi, son yıllarda yapılan büyük peyzaj projelerinden biridir ve şehrin merkezinde yer almaktadır. Geniş yürüyüş yolları, yeşil alanları ve dinlenme yerleri ile Ankara'da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin favori mekanlarından biri olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan BAKAP, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanıdır. Proje kapsamında geniş yeşil alanlar, tarım alanları ve yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Doğal güzelliklerle dolu olan BAKAP,
şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir. Ankara, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Başkent olması nedeniyle hem resmi yapılar hem de modern alanlar açısından zengin olan şehir, aynı zamanda tarihi kökleri ve doğal parklarıyla da dikkat çeker. Anıtkabir gibi önemli anıtlar ve müzeler şehrin tarihi derinliğini ortaya koyarken, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kızılay gibi modern bölgeler şehrin dinamik yaşamını yansıtır. Ayrıca Eymir ve Mogan gölleri gibi doğal güzellikleriyle Ankara, doğa ile iç içe bir tatil deneyimi sunar. Bu zenginlikleriyle Ankara, hem kısa hem de uzun süreli ziyaretler için pek çok alternatif sunan bir şehir olarak öne çıkıyor. Tatil Ana'yla bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Yeni içerikler için videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.